videoda sizlerle Pino ile akıllı ayna projesi yapacağız. Akıllı aynamıza baktığımız zaman kenarındaki ledler yanacak otomatik olarak. Hangi malzemeleri kullanacağız? Hemen onlara bakalım. Pino kontrol kartımız, 2 adet ledimiz var. Pino ultrasonik mesafe sensörümüz var. 3 adet bağlantı kablosu, USB kablom ve Pino kontrol kartımı bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam var. Hemen bağlantıları yaparak işe başlayalım. Öncelikle ultrasonik mesafe sensörümü bağlamak istiyorum. Ultrasonik mesafe sensörümün üzerinde mor yeşil etiket bulunuyor. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor yeşil etiketlere sahip 5 veya 6 numaralı kapılardan istediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. Hemen şöyle bağlantı kablomun bir ucunu sensörüme bağladım. Diğer ucunu da gelip 5 numaralı kapıya bağlıyorum. Ledlerimi bağlayacağım. Yine ledlerimin üzerinde mor renkli etiket var. Pino kontrol kartında mor renge sahip kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. Şöyle önce sarı led modülümü bağlayacağım. 1 numaralı kapıya bağlıyorum. Kırmızı led modülümü ise 2 numaralı kapıya bağlıyorum. Evet, Pino ile bağlantıları yapmak bu kadar kolay. Artık USB kabloyla da bilgisayara bağlantı yapabilirim. USB kablomun şu küçük ucunu getirip Pino kontrol kartına bağlıyorum. Diğer ucunu ise bilgisayarın USB girişine bağladım. Şimdi bilgisayarda kodlarımı yazabilmek için Emblock programını açmam gerekiyor. Programı açtıktan sonra bazı ayarlamalar yapacağım. Öncelikle Pino kodlarına erişebilmek için uzantılardan Pino eklentisini indirmem gerekiyor. Uzantıları yönet dedim. Açılan pencerede arama kısmına Pino yazdım. Pino uzantısını indiriyorum. Çarpıya basarak çıkış yapıyorum. Robotlara geldiğimde Pino ile ilgili kodlarımın hepsini görebileceğim. Uzantılara geldim. Ben Pino dışında farklı bir uzantı kullanmayacağım. Bu nedenle diğer uzantıları kapatıyorum. Hemen kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano seçili mi değil mi? Bunu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano seçili. Bağlan menüsündeyim ve seri portumu şöyle ilerletip bağlayacağım. Bende COM6 değeri çıktı. Bu sizin bilgisayarınıza farklılık gösterebilir. COM7, COM8 gibi değerler görebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kartınızı bilgisayara bağladığınız USB portunun adıyla alakalı. Siz doğru COM'u bulup eşleşmeyi yapın. COM6'yı seçtim. Yukarıda seri port bağlandı yazısı çıktı. Robotlarda da kırmızı düğmemiz yeşil düğme oldu. Şimdi son olarak bağlan menüsünden aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi ne işe yarıyor? Pino kontrol kartımla Emblock programımın haberleşmesini sağlıyor. Ayrıca Pino kontrol kartı içerisinde önceden yüklediğimiz kodlar varsa bu kodları siliyor ve kartımızı sıfırlıyor. Sizler programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra kodlarınızdan ve bağlantınızdan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız, mesela lediniz kendiliğinden yanıyorsa ve söndüremiyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Ben böyle konuşurken yükleme bitti uyarısı da geldi. Kapat butonuna tıkladım ve kapattım. Artık kodlarımı yazmaya başlayabilirim. Öncelikle ultrasonik mesafe sensörümün doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını test edeyim. Değer okuması yapayım. Robotlar sekmesindeyken mesafe sensörü oku kodunu aldım. Hangi kapıya bağladıysam onu seçmem gerekiyor. Şuradaki oka tıkladığımda zaten 5 veya 6 numaralı kapılar yer alıyor. 1 numaralı kapıya ya da 10 numaralı kapıya zaten bağlayamayacağım için buradaki seçeneklerde de çıkmıyor. Böyle bir ipucu da vermiş olalım. 5 numaralı kapıdayım. Seçiyorum hemen 5 numaralı kapıyı. Zaten otomatik olarak o geliyor. Okumayı kukla üzerinden yapacağım için görünüm sekmesine gittim ve merhaba de kod bloğunu aldım. İçerisine yerleştirdim. Sürekli bir okuma yapmak istiyorum.
Kontrole geldim. Sürekli tekrarlanı içerisinde kodlarımı yerleştirdim. Hemen bir de olay seçelim. Yeşil bayrak tıklandığında olayını aldım. Siz istediğiniz bir olayı alabilirsiniz. Yeşil bayrağa tıkladım. Evet. Şöyle elimi yakınlaşıp uzaklaştırdığımda mesafeyi doğru bir şekilde ölçtüğünü görebiliyorum. Şimdi aynaya baktığımda şöyle aynanın şurada durduğunu varsayalım. Aynaya baktığımda 50'lerden düşük oluyor. Hatta böyle 60 falan diyelim tam. Kaç yapalım? Aynayı biraz yakında tutabilirim. Önce bir düzenlemeyi yapalım. Şöyle aynaya şöyle bakacağım. Genel olarak 50'den düşük oluyor. Biz bunu düz hesap 100 yapalım. 100'den düşükse ledlerim yansın. Yani ben aynaya bakıyorum o anda. Ledlerim yansın ki aynada kendimi daha rahat görebileyim. Mesafem 100'den küçükse ledlerim yansın. 100'den büyükse yani aynanın önünde kimse yoksa ledlerim sönsün, boşu boşuna yansın istemiyorum. Durdurdum hemen. Kontrol sekmesine gidiyorum ve eğrisi kod bloğunu alıyorum. Bir karşılaştırma yapacağım için işlemlerden küçüktür işaretini alıyorum. Kaçtan küçükse dedim? 100 santimden küçükse ney? Ultrasonik mesafe sensöründen gelen değer. Mesafe sensörünü oku. Aldığın değer 100'den küçükse ne yap? Ledleri yak. Şimdi ben ledleri kaça bağlamıştım? 1 ve 2 numaralı kapıya bağlamıştım. LED durumunu değiştir. Kodlarını aldım. Pino 1'de bir tanesi, diğeri Pino 2'de. Şöyle bir önce yakalım, yanıyor mu görelim. Evet, 2 ledim de yanıyor. Şöyle kopyasını çıkardım. Bunları hemen söndürüyorum. Düşük yap diyerek söndürebilirim. Üzerine çift tıkladığınızda kodlar çalışıyor. Evet, ledlerimi de söndürdüm. Şimdi aynaya yaklaştığımda ledler yanacak. Aynadan uzaklaştığımda, aynanın önünde kimse olmadığında ledler sönecek. Hemen tekrar kontrol sekmesine giderek eğrisi aldım. Altına yapıştırdım. İşlemlerden bu sefer büyüktürü alıyorum. Hemen robotlardan mesafe sensörünü okuma kodunu aldım. Bu sefer dedim ki 100'den büyükse ledlerimi söndür. Evet, algoritmayı oluşturdum kafamda. Daha sonra bunu kod olarak yazdım. Şimdi bu işlemi sürekli yapmasını istediğim için sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum ve çalıştırıyorum. Şimdi şöyle aynanın karşısındayım. Ledlerim yanıyor. Şöyle aynadan uzaklaştım. Ledlerim söndü. Evet, kodlarım doğru bir şekilde çalışıyor. Bir adet ayna aldım ben yanıma şöyle. Aynayı da şöyle hafifçe süsledim. Üzerine bunları yerleştireceğim. Şöyle aynayı kapatalım. Önce kodlarımızın yüklemesini yapalım. Şu merhaba de kod bloğu yüklenmiyor Pino kartımıza. Hata veriyor. O yüzden onu çıkardım. Yeşil bayrağı da siliyorum. Pino program kodunu aldım. Kodlarımın üstüne yerleştirdim. Sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'yu yükle dedim. Ve karşıya yükleniyor. Yükleme bittiğinde pille çalıştırabileceğim. Ve şu ledlerimi ve sensörümü aynanın üzerine sabitleyeceğim. Önce bir pilimi takayım. Şu şekilde pilimi pil şapkasına taktım. Buradan silikon tabancamı da aldım. Yükleme bitti uyarısı geldi. USB kabloyu artık çıkarabilirim. Çünkü pille çalıştıracağım. Şöyle aynayı tuttum. Şuradan şunu çıkartarak şuraya şu şekilde sabitleyeyim. Şurasına sıkalım.
Silikonlayalım. Silikon tabancasını kullanırken lütfen çok dikkatli olun. Mümkünse bir büyüğünüzden destek isteyin. Yardım isteyin. Şöyle mesafe sensörünü yukarıya sabitledim. Evet, ledlerimi de şöyle artık çıkartabilirim. Çünkü kabloları taktığımda çalışacak. Ledlerini de yukarıya. İsterseniz sağa sola da yapabilirsiniz. Ben yukarıya sabitleyeceğim. Şöyle. Şuraya da hemen kırmızı ledimi sabitledim. Pino kontrol kartının besleme girişinden pilimi taktım. Şurayı 10 kısmına getiriyorum. 5. kapıdan, 5 numaralı kapıdan gelen ultrasonik mesafe sensörüme bağlıydı. Şöyle tekrar takalım. 2 numaralı kapıdan gelen ledime, diğeri de diğer ledime. Evet. Şöyle şunu da arkaya sabitleyebilirsiniz. Evet, şöyle tutuyorum. Aynaya, şu tabii ki ledim koptu. Biraz daha sağlam silikonlayalım. Tam soğumadan, kurumadan daha doğrusu çıkardığımızda böyle kopabiliyor. Evet. Aynaya baktığımda ledlerim yanıyor. Aynanın önünden uzaklaşayım. Ledlerim söndü. Tekrar aynaya bakıyorum. Evet, ledlerim yanıyor. Uzaklaştığımda ledlerim söndü. Böylelikle sadece aynaya baktığımda ledler yanmış oluyor. Ve projemi bitirmiş oluyorum. Şöyle bırakalım. Evet, benim akıllı aynam bu şekilde. Sizler tasarımını daha farklı, hatta daha güzel yapabilirsiniz. Buna inanıyorum. Yaptığınız tasarımı kodlamayı bitirdikten sonra içine atın ve projenizi çalışır halde videosunu çekin. Sosyal medyada bizimle paylaşın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.